Evden denize gidelim. Evimizden denize drone'u götürelim arkadaşlar. Bu evin fiyatı 18 milyon TL. Nerede? Didim Fevzi Paşa Mahallesi'nde. Didim Fevzi Paşa Mahallesi'nde. Yeni sıfır, tek başına müstakil. Arsası 240 metrekare. Denize 150 metre yakınlıkta. 4 oda, salon, açık mutfak. 3 oda değil, 4 oda, salon, açık mutfak söz konusu. Evimiz havuzludur. Evden denize drone'umuzu götürdük. Size zahmet, kanalıma da abone olursanız sermayesiz bir iyilik yapmış olursunuz. İyi bakan iyi görür. Sonra ne yapacağız? Sonra bir 25-30 saniye drone'u gezdirmeye çalıştık arkadaşlar. Zemin katta da odası var. Hem denize yakın hem zemin katta odası var. Yani bu yakınlıkta kimisi olmasa olmazım diyor ki zemin katta da odası olsun diyor. Ve evin önündeki havuzu gösterelim. Kimine göre deniz zaten pek yakın, ancak havuza ne gerek var? Ama kimine göre de denize sıfır bile ev olmuş olsa yine havuz isterler arkadaşlar. İşte o beklenti doğrultusunda, insanlar beklediği o yönde biz de havuz yapmışız. Havuzumuz bu arkadaşlar. Tek başına müstakil. 4 tarafı açık bahçe. Şimdi yer değiştirelim. Kamelya alanını da gösterelim. Havuzumuz bu. Zemin katta bu adreslerde denizin oluşu iyi. Zemin katta diyecektim, bu adreslerde İnsanlar genelde oda istiyor. Yani bizde bazı beyefendiler, hanımefendiler, işte İstanbul, Ankara'da, yurt içinde, yurt dışında yaşları kemale ermiş insanlar diyor ki ya artık zemin katta oda yapın. O beklentiye cevap verme anlamında güzel olmuş. Havuzumuz bu. Havuza dayalı olarak bu tarafta da bir kamelya alanı, bir çardak, bir gölgelik yapılabilir. Buradan da ben tamamen denize nazırım. Net deniz manzarası var. Yakın olunan deniz de halk plajıdır. Yani böyle mavi bayraklı bir plajdır arkadaşlar. Bir parantez daha açayım. O parantez neyin nesi? Evden drone'u denize götürdük ya. Çok iyi. Deniz orada. Peki bu alan ne? Bu bozkırlı alan ne? Değerli arkadaşlar, ben elimdeki mobil cihaz ile parsel sorgulamaya baktım. Orada bir tarla var. Tarlanın mukadderatını bilemeyiz. Yarın öbür gün tek katlı mı olur, 2 katlı mı olur? Kanaatime göre kıyı kanunu çekme mesafesi var ya, orada bir yapılaşma olsa da günübirlik ya da işte kafe mafe bir şey olur. Yani oraya 2 kat vermezler diye umuyorum. Tam emin değilim. Bunu böyle bilin. Gelirseniz de günün birinde biz Kuşadası'ndayız, Didim'deyiz. Zaman zaman Bodrum'a açılıyoruz. Bodrum'a çok vakıf değiliz. Vakıf olduğumuz Muğla, Milas, Güllük ve Boğaziçi, Didim ve Kuşadası. Bu adresleri iyi biliyoruz. Ama Bodrum'un merkezi çok iyi bilmiyoruz. Antalya'yı bilmiyoruz. İşte Balıkesir, Ayvalık, Altınoluk taraflarında, Mersin tarafında bir portföyümüz yok. Eğer bir arayışınız varsa oradaki insanlarla iletişime geçin. Çünkü bir insan her şeyi bilirim derse o zaman hepsini nasıl bilmiş olacak? Ve evin ön tarafını göstermeye çalıştık. Zaten drone'dan vakıf oldunuz. Söz konusu buranın coğrafi yapısının tomografisini çektik. Bu da evin arka tarafı arkadaşlar. Evin normal 2 tane girişi var. Bu normal yaya girişi. Diğer tarafta da araç park yeri var. Şimdi buradan evin bahçesine selam saldık. Bahçe duvarlarının üstüne perfojeler yapılmış. Meyve ağaçları ekilmiş. Burası böyle. Bu tarafta bir yeşil alan daha var. Bu tarafta bu yeşil alanda gösterelim. Bunlarda dış cephe taşlar yapılmış. Enerji kimlik belgesi var. Enerji kimlik belgesi yani ses, ısı yalıtımı anlamında. Elektrik mühendisleri verir o imzayı, o belgeyi. Onlar da var arkadaşlar. Panjurları var. Denize yakınlığı ön plana çıkıyor. Yani şimdi bir mekana gidersiniz. En öndeki masalar hani biraz daha farklı olur ya, orada rezerveli, bura işte oturabilirsen otur. İşte bu evlerin de denize yakınlığı, tepe, pozisyon anlamında farklılık gösterir. Yani bir tane dükkan diyelim, varsayalım 2 sokak arkada 500 metrekaredir. Bir tane dükkan da yolun kavşağında 20 metrekaredir. Ama o 20 metrekarelik dükkanın kiracısı çok olur. Müşterisi de çok olur. Arka sokakta 500 metrekare dükkanın kiracısı az olur. O vesileyle ev güzel mi? Güzel. Pozisyonu iyi. Tartışılır. Kimi der ki işte ben şurada böyle yaparım. O sizin fikriniz. Mesela ona da açıklık getirdim. Merhaba ev. İyi günler evimiz. Hoş geldik evimiz. Ve evin bir koridoru var arkadaşlar. Arkasında vestiyerimiz var. Yani yakınlık iyi. Benim param olsa, yani ben bir yer alsam, bunun denize yakınlığı beni şey yapar, yani bağlar. Merhaba ev dedik. Burada bir vestiyerimiz var arkadaşlar. Vestiyerimiz bu. Vestiyer bu.
Şimdi zemin katta olmasa olmaz dediğim bir odamız da burada. O da deniz manzaralı. Köşeler meşeler deniz manzaralı. Tekrar hatırlatayım. Özellikle hatırlatayım. Bu öndeki tarlanın geleceğini bilmiyorum. Ancak kıyı kanunu çekme mesafesi. Oraya kanun gereği hiçbir güç oraya bilmem kaç katlık konut imarı vermemeli. Ancak biri gelir turizm, otel motel yaparsa o da başka bir şey olur. Ona da açıklık getireyim. Evet, yani turizm olunca değişiyor iş. Ve arkadaşlar denizi gösterdik. Sonra yüzümüzü tekrar salona çevireceğiz. Salona çevireceğiz. Evet, burası salon ile mutfağımız arkadaşlar. Salon ile mutfak bu alanda. Salonumuz burası. Mutfak bayağı geniş, kullanışlı bir mutfak. Yani mutfak tezgahı geniş anlamında dedim. Bura ankastra seti. Galaxy simli granit, yukarıya davlumbaz gelecek. Böyle yol aldık. Geniş bir penceresi var. Yıkama yeri, bulaşık makinesi. Burada da terekler, cepçikler yapmışlar. Bu kapıdan dışarı çıkılıyor. Bura mikrodalga, orası buzdolabı. Buraya da ketir vesaire, işte bir sıcak su demle, çay koy, bir Nescafe yap gibi o alanda öyle. Burayı da gösterdik. Şimdi yol aldık geldik. Oluşu olmayışından iyi, affedersin klozet. Oluşu olmayışından iyi. Burada bir banyo var. İyi değerlendirmişler burayı. Bu da birinci banyomuz. Sonra üst kata çıkacağız. Üst katta da 3 oda var. İşte bakayım daha Mevlam dilerim neyler. Neylerse güzel eyler. Şimdi yukarı çıkacağız. Yukarı çıkacağız. Çok şey var. Ne var? Arayış var. Yerden ısıtma da var bu evde. Neyin arayışı var? Denize sıfır ev arayışı anormal çok var. Herkes denize sıfır istiyor ama yok kardeşim. Yani mevcut arsalara da denize sıfır imar izni yok. Burası merdiven kovası. Merdiven kovasını da gösterdik. Yüzünü çevir, o banyoyu da göster. Evet. Bu banyoyu da ben kapıyı açayım. Burası da ikinci banyomuz. Bu çamaşır makinesi, üstüne kurutma, Hilton dolap ve burası da banyomuz. Ahşap renkli, böyle psikolojik olarak sauna hissiyatı veren bir duşakabinde bir granitler döşenmiş. Şimdi geçelim bu odaya. Geldik. İkinci oda. Bu odanın içinde banyo da var. Banyomuz da bu odanın içinde. Yani siz denize sıfır birçok yerde villa görürsünüz. Bir şey görürsünüz. O villaların vasfı nedir? Ya ofistir ya işte günübirliktir. Aslında denize sıfır çok eskiden bilmem ama yeni yönetmenlikte konut olarak denize sıfır yer yok. Çünkü kanun el vermiyor. Eğer biri yaptıysa da vasfı değişiktir. Yani tapusunda ev yazmaz ya başka bir şey yazar. Bu da ikinci oda. O yüzden bu ilerideki yer mukadderatını vallahi tam bilmiyorum ama şu anda tarla yazıyor. Bizim ülkemizde de bir şeyler olursa adam ya tek kat yapar eğer kuralına göre oynansa. Ama adamın biri gelir bütün araziyi alır. Acaba işte artık otel yapabilir mi? Otel olsa çok katlı olur. Burası da balkon arkadaşlar. Yani genel olarak bizim bir YouTube hesabımız var mı? Siz de takip ediyorsunuz. Takip etmeyenler ederse iyi olur. Yani biz sürekli ev çekelim. İşte bizde belki binlerce ev var. Hani bunu da bir yere yazın. Günün birinde gelirseniz belki bu sebep olur. Buna bakarız, başka evlere bakarız, karar sizin. Bu ikinci odanın içindeki banyo. Burayı da gösterdik. Sonra bu odayı gösterelim. Evet. Bu da arkadaşlar ne yaptı? Üçüncü oda. Bir oda daha kaldı. Ona da dördüncü oda diyeceğiz. Sonra bitecek. Bu üçüncü oda. Üçüncü odanın da bir balkonu var. Sana zahmet onu da gösterelim. Ondan sonra ne yapacağız? Mevlam dilerim neyler. Neylerse güzel eyler. Şimdiye kadar ne gösterdik? 3 oda, 3 banyo. 3 oda, 3 banyo. Evet. Aşağıda merdivenin altında bir banyo vardı. Yukarı çıktık. Odanın içinde bir banyo daha var idi. Bir de genel banyoyu gösterdik. 3 banyo. Evet. Aşağıda bir oda vardı. Bu katta da 3, 4 oda. Ve burası da 4. odamız arkadaşlar. Bütün odalar balkonludur. Adres güzeldir. Şimdi başka bir şey diyeceğim. Şimdi ben dedim ya işte bazı videolarda söylüyorum.
Arkalarda bir daha evler var. Biraz yukarıda. Denizle hiç ilgisi yok. Yani başka evler var. Onlar da 15.000 falan. Almışken hani bunu almak daha mantıklı değil mi? Ya da işte dilersek mesela insanlar hayat pahalılığından şikayetçi ya, ben de şikayetçiyim. Doğruya doğru. Bir şey ucuz değil. Ya dünya genelinde bir şey ucuz değil. Ancak işte insan alamadığı şeye de hani alternatif ucuzları da görmeli yani. Şimdi mesela misafirler gelir, sağ olsunlar, herkese selam. Gelir 20 milyonluk eve bakar. Diyorum ne iş yapıyorsun? İşte bir yerde bir şey yapıyormuş. Mütevazi bir iş hayatı var. Öyle para biriktirecek bir mesleği de yok. Yani veya bir esnaflı da yok. 7 milyonu almaz, 20'ye de sitem eder. Herkes artık karıştırıyor. Ama 7'ler de güzel evler yani. 7'ye var. Mesela çoğu videoda söylüyorum 3 milyon 500'e de evler var. Dün bir arkadaş beni aradı. Ben de birazdan onu arayacağım. Bir memleketten bir yerden gelmiş. Çocuk gençtir yani, çocuk dedim. Yani o evine para gönderecek, dışarıda kalmış. İşte beyefendi cami imamı var, onu ne yapmış? Camide yatıyor, kalkıyor. Biri numaramı vermiş. Bizdeki şefkat, bizdeki tebessümlü yüz bizim sermayemizdir. Şükür ya Rabbi. Didim'de beni arıyorsa bu da bir nimettir. Ya ben çalışmam lazım, işte evime para göndereceğim diye. Çünkü geldiği coğrafyayı tanıyorum. Asil, temiz, yiğit biri. Birazdan ona gideceğim. Şimdi buna ne demek istedim? Bakın, biri bırakın 2+1 evi yok. Cami imamı yardımcı olmuş, camide yatırıyor. Yani bir de bunlara bakmak lazım. 20 milyonluk ev, gönül ister ki çok iyi olsun, herkesin daha sarayları olsun. Ama olmayınca kadere küsmek, isyan etmek, birilerine saymak olmaz yani. Bak adam camide yatıyor. Yani o yüzden birinin ayağı yok, birinde ayakkabısı yok. Ucuz evler de var ancak ben denize hakim olayım, deniz ayağımın altında olsun der iseniz bunların fiyatı da bu. Gelir pazarlık yaparsınız. Acaba ne olur ne biter bilemem. Durum bu arkadaşlar. Karşıki dağlar, virane dağlar, sert kayalar, orası da Akbuk. O çukur mevkidir orası arkadaşlar. İşte o ormanların içine de ev yapmışlar. Ben her video çektiğimde insanların sitemi var. Diyorlar ki ormanlara kıydınız. Valla ben küçük çocuk çok şey söylemek isterdi ama dili dönmüyor. Arkadaşlar ben de yani burayı artık es geçelim desem nasıl olur? Şimdi burada yine normal. Şimdi bu Köyceğiz, Muğla taraflarına gidiyorum ya, bir bakıyorum ki ya bir yere bir levha asmışlar ormanın içine. Satılık, biri diyor tarla, biri diyor arsa. Abi tamam da orada nasıl arsa satılık olur ki yani? Oralarda daha çok var. Ama tek bu dönem mi? Ya ben böyle 90'lı yıllarda falan birileri bir site yapmış o dağın diğer tarafında. Bu dağın diğer tarafında yeri söylesem. Yani 90'lı yıllarda bakın daha ezeli denizin tam içine girmişler. Ama yani hani biri gelir biri gider, daha öncekilerin peşkeş çektiği o jestleri. Adam bir baktım evini satıyor, evde 1'se 5 katına istiyor. Bir de birilerine bir kızıyor ki diyor oğlum diyor elimizden aldılar diyor. Dedim amca bak siz burada denize de tel çekmişsiniz, oraya da çekmişsiniz. Bu senin evin değil mi? Evet. Arkada dağları da tel çekmişler. Orada bizim diye. Hani zilliyet falan bir şeyler var ya. Kooperatif kendi kendine zaten orayı almış. Artık kim verdiyse 90'larda o güzel bakir yerleri yapmışlar. Sonra devlet onlara demiş ki kardeş tam sizin eviniz hani sizin olsun da ama bu arka tarafları herhalde alacaklarmış. Niye alıyorlar diye o da sayıyor. Yani kaşık kime verirsen o mutlu. Eğer birine hafif desen ki ya bu artık yeter senin değil benim, Allah. O zaman külahlar değişir. O yüzden o diğer taraflarda bura yine iyi. Bu Didim'de yine insanlar yani biraz daha başka yerlere göre iyiler. O yüzden arkadaşlar böyle ormanların içine de inşallah bundan sonra biraz zorlaştırdılar artık. Kolay da değil. Bilmiyorum nereden lafı açar o konulara girdik. Bu evde ilginizi çekerse baş göz üstüne bekleriz. Bizde tek bu ev değil. Binlerce ev var. Kuşadası isterseniz olabilir. İşte mesela Boğaziçi olabilir, Güllük olabilir. Didim zaten kendi evimiz. Sağa baksak
gözümüzü kapatsak navigasyon gibi her yeri biliyor. Sola baksak yine öyle. Umarım hakkınızda hepimiz için hayırlı olur. Saygılarımla iyi günler.